Efendim bir kere daha selamlar. Uzun süredir ara verdiğimiz videolarımızda Kapadokya'nın muhteşem bembeyaz bir kış atmosferine devam ediyoruz. Ve bugün size Kapadokya'yı seven misafirimize, Kapadokya'ya gelip bu kış atmosferinde beyazlar içerisinde keyif yapmak isteyen misafirimize Agartha Cave Oteli bir kere daha atlatarak başlamak istiyorum. Şimdi daha önce aslında benim YouTube videolarımı ilk paylaşmaya başladığım dönemde Agartha Cave ile ilgili bir bilgilendirme videosu paylaşmıştım. Ama üstünden çok uzun zaman geçti. Bir kere daha yolumuz Kapadokya'ya ve Agartha Cave'e düştü. Ben de videomu güncellemek istedim. Müsaade ederseniz yavaş yavaş bu oteli size anlatmaya başlamak istiyorum. Öncelikle şu anda bulunduğumuz nokta Çavuşin köyü, Avanos'a yaklaşık 5-6 kilometre mesafedeyiz. Göreme'ye yaklaşık 5-6 kilometre mesafedeyiz. Yani aslında Kapadokya'nın tam kalbi diyebileceğimiz muazzam bir noktadayız. Bu noktanın bir başka özelliği ise Kapadokya'ya gelen misafirimizin merakla sorduğu balon uçuşlarının kalkış yaptığı noktaya çok yakın bir bölgede olması. Yani tabii şu anda hava durumu itibariyle bugün onu çekemedik, görüntüleyemedik ama Agartha Cave Oteli'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi balon uçuşları gerçekleştiği günlerde gökyüzünün sabah saatlerine rengarenk görüntülere bürünüyor olması. Aklınızda bulunsun. Balonları izlemek için seçebileceğiniz otelden bir tanesi. İkinci önemli özelliklerinden bir tanesi burası yerel atmosferde Kapadokya'nın o büyülü mistik atmosferini tam olarak yansıtabilecek bir butik otel. Sadece 18 odası var ve bu ortamda bir Kapadokyalı gibi, bir Çavuşinli gibi, bir Avanoslu, bir Ürgüplü gibi konaklayabilirsiniz. Kendinizi gerçekten bölgenin insan olarak hissedebileceğiniz bir dekorasyona ve mimariye sahip. Hemen yanı başımızda Çavuşin Kalesi var. Burası yüzlerce yıllık tarihi bir köy aslında. Tabii zaman içerisinde Kapadokya'nın bütün bölgelerinde olduğu gibi tüf kayalarından, volkanik tüf kayalarından aşınabilen, çabuk yıkılabilen kayalardan oluşan yerleşim alanları bir süre sonra terk edilmiş ve Çavuşin'de bir zamanlar içinde insanların yaşadığı bölümleri görebileceğiniz yapılarla sizleri karşılayan bir köy. Ve Agartha'da gördüğümüz bu tarihi atmosferde az önce bahsettiğim yerel mimaride, yöresel mimaride ama çok lüks ve konforlu odalarıyla sizleri bekleyen bir otel olarak karşılıyor. Hem konum avantajı hem birazdan göstereceğim odalarındaki lüks ve konfor seviyesi sizlerin Kapadokya'ya geldiğinizde Agartha Cave'i tercih etmeniz için bir sebep olacaktır. Hem gözden ırak, böyle sakin bir ortamda hem de her yere yakın bir ortamda balonları izleyerek konforlu bir şekilde konaklayabileceksiniz. Özetle bunu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş giriş yapıyorum. Odalarından birkaç örnek göstereceğim. Tabii yaz mevsimi olmadığı için güzel teraslarındaki çiçekleri, salıncakları vesaire şu an çok fazla gösteremeyeceğim. Ama daha önce çektiğim videodaki görüntülerden kısa bilgiler ekleyerek, kısa görüntüler ekleyerek fikir vermeye çalışacağım. Kısmet olsa Nisan'da bir daha geleceğiz buraya. Ve terasların, çiçeklerin, ağaçların güzelliğiyle bir daha alacağız. Ama şunu unutmayın. Kar yağdığında Kapadokya bir başkadır. Bence kar Türkiye'den çok Kapadokya'ya yakışıyor. O yüzden karlı havada da buranın atmosferi bir başka. Agartha'yı keşfe başlayabiliriz. Buyurun. Agartha keşfimize başlıyoruz. Birazdan odaları göstererek devam edeceğim ama isterseniz biz otele ilk geldiğinizde dinlenme alanı olarak kullanılan bu küçük ve şık lobi alanını gösterelim. Yoldan geldiğinizde burada dinlenebilirsiniz. Aynı zamanda check-in işlemlerinizi de burada yapabilirsiniz. Küçük bir kütüphanesi. Yine daha giriş yapar yapmaz otelin genel mimari özelliğini yansıtan bir bölüm burası. Taş işçiliğiyle yapılmış, şöminesi olan, gayet rahat koltuğu olan minik bir lobisi var. Zaten toplam 18 odası var otelin. Tam bir butik tesis, tam bir yöresel tesis burası. Ama bir o kadar şık, lüks ve konforlu. Yani konaklamanızı gönül rahatlığıyla yapabileceğinizi birazdan oda örneklerini de göstereceğim zaten. Lobi alanı işte burası. İsterseniz hemen odaları keşfe başlayabiliriz. Buyurun. Efendim şimdi size Agartha Cave Otel'deki konaklamanız sırasında seçebileceğiniz odalar konusunda bilgi vermek istiyorum ve birkaç tane oda örneği paylaşacağım. Tabii kış mevsimi dolayısıyla aslında bahar ve yaz aylarında çok daha keyifle kullanabileceğiniz teras alanları şu anda gördüğünüz gibi karlar içerisinde. Dışarıda hava sıcaklığı oldukça düşük ama odaların içindeki sıcacık, rahatlatıcı, lüks ve konforlu ortamı göstermek istiyorum. Buyurun lütfen. Şu anda 302 numaralı Junior Suite odaya giriş yapıyoruz. Ve Agartha Cave Otel'de toplam 18 odanın aslında birbirinden farklı büyüklüklerde, farklı dekorasyonlar olabileceğini hemen burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hem mimari hem konum itibariyle taş işçiliği ve yüzlerce yıllık tüf kayalar içerisinde oyma işçiliği yapılmış odalar bunlar. Tamamen Kapadokya bölgesinin yöresel mimarisini ve o büyülü mistik atmosferini hissettiriyor size. Bunun yanı sıra Agartha tabii bu doğal atmosfere sonra lüks ve konforlu aynı zamanda dekoratif malzemelerle size keyifli bir konaklama deneyimi sunacak ortamı hazırlamış. Junior Suite odanın girişinde büyük bir kanepe
Hemen karşısında minibar ünitesi var. Sıcak çay kahve ikramı ücretsiz olarak yapılıyor. Tabii oda kahvaltı konseptle çalıştığı için minibar içerisinde bulunan içeceklerle ve atıştırmalıklar ekstra ücretli. Kasamız orada, bir çalışma masası. Yine doğal malzemeler kullanılarak içeriye uyum sağlamış ama en çok dikkatinizi herhalde buradaki dekoratif damla küvet çekmiştir diye düşünüyorum. Bu odanın özelliği olarak hemen yan taraftaki aynalarla bu küvet gayet güzel derinlik kazandırılmış odaya ve geniş, rahat ve konforlu bir yatakla buradaki keyfiniz tamamlanıyor. Yine yatağın olduğu bölümde yüzlerce yıllık tüf kayalar içerisinde oyma işçiyle yapılmış bir alanda yumuşak ışıklandırmalar hem yatak başucunda hem duvarlarda kullanılmış. Güzel dekoratif malzemelerle renklendirilmiş. Kullanılan diğer malzemeler de doğallık içeriyor. Gayet uyumlu. Karşısında büyük ekran bir televizyon var ve burada bütün odalarda Wi-Fi sistemi de var. Yani ücretsiz internet kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Kapadokya'yı hissedebileceğiniz gayet şık bir ortam ve tabii ki banyolarını kısaca bahsedelim isterseniz. İşte burası da banyosu ve Junior Suite odanın 302 numaralı odanın banyosunda da yine girişten itibaren bizlere eşlik eden doğal atmosfer, doğal malzemelerle hazırlanan dekorasyon ortamı eşlik ediyor. Şık bir banyo lavabosu var. Burada raflarda bulunan havlular, şampuanlar, banyo bukletleri ve geniş bir duş alanı mermer dekorasyonla, mermer kullanarak hazırlanmış geniş duş alanı yine banyo ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayacak şekilde sizlere sunuluyor. Şimdi Junior Suite odadan sonra birkaç oda örneği daha göstermeye çalışacağım size. Sizler de aile yapınıza göre, kişi sayınıza göre bu odalardan seçim yapabilirsiniz. Bu arada tabii sorularınız olursa açıklamalar kısmında bizim iletişim bilgilerimiz var. Hem rezervasyon için hem de sorularınız için bu iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Biz tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Agartha Cave Otel'deki rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyelim bu bölümde. Bütün çalışmaları, bütün bu anlatımları, sunumları sizlerin rezervasyonunuzu bizi arayarak yaptırmanız konusunda tabii hiçbir fiyat farkı olmadan yaptırmanız konusunda bir hizmet olarak sunduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bir başka odaya geçerek keşfimize, turumuza devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Şimdi bir başka oda kategorisindeyiz. Bu defa 303 nolu odadayız ve Premium Cave Suite isimli odadayız. Tabii az önce bahsetmiştim, her odanın birbirinden farklı mimari yapısı olabiliyor. Konum ve yerleşim gereğince böyle olması gerekiyor. Çünkü doğal kayalar içerisinde, tüf kayalar içerisinde oyma işçiliğiyle yapılan odalar bunlar. Şu anda geldiğimiz odanın az önceki Junior Suite'den farklı olarak tabii çok merakla soruluyor. Ve Kapadokya bölgesine gelen misafirlerimiz en çok bunu istiyorlar. Şöminesi ve jacuzzi'si var. Teker teker anlatacağım. İlk dikkatimizi çeken az önce Junior Suite'de olduğu gibi taş ve mağara işçiliğinin yine bu odada da bize eşlik ediyor olması ve ayrıyeten yine konforlu, gayet büyük, gayet geniş ve size uyku konforu sağlayacak doğal malzemelerle dekore edilmiş bir yatak konseptinin olması. Yine Junior Suite'de olduğu gibi burada da minibar ünitesi var. Çay, kahve ve kapsül kahve ikram olarak sunuluyor. Minibardaki çiçekler otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için ekstra olarak sunulmakta. Yine doğal kayalar içerisinde oymuş bir dekorasyon burada kullanılmış. Yumuşak ışıklandırmalar, televizyon, kasa, çalışma masası gibi özellikleri zaten görüyorsunuz. Ama merak ettiğiniz noktalardan bir tanesi gayet güzel tüf kayası için oyulmuş şömine alanı burası. Akşam saatlerinde şöminenizi yakıp şarabınızı açıp burada güzel sohbetler eşliğinde zaman geçirebilirsiniz. Tabii Premium Cave Suite'in bir başka özelliği hem ısıtma hem soğutma anlamında aynı zamanda Wi-Fi sistemi gibi teknolojik özelliklerinin ihtiyaç duyacağınız ve konforunuzu yükseltecek özelliklerine sahip olması. Bunu da hatırlatalım. Burada güzel bir boy aynası var ve banyoya doğru ilerlerken bize yine güzel görüntüler eşlik ediyor. Karşımızda kırmızı tuğla dekorasyonun önünde güzel büyük bir jacuzzi. Hemen yanında yine güzel geniş bir duş alanı var. Şimdi banyonun böyle geniş olması tabii kullanım açısından bir rahatlık da sağlayacaktır. Yine banyo tezgahı, aynası, lavabosu ve diğer dekorasyon malzemeleri doğallığı tamamlıyor. Hiçbir şey gözümüzü böyle hani rahatsız edecek bir şekilde kullanılmamış. Hem renk armonisi hem malzemeler doğallıkla bütünlük içerisinde. Burada havlular var. Burada gördüğümüz dekoratif paravanın arkasında büyük bir kalorifer peteği var. Yani Kapadokya bölgesi her ne kadar soğuk olursa olsun içerisi gerçekten sıcacık. Yani ben böyle kazakla falan burada birkaç dakika sonra terlemeye başlarım, öyle söyleyeyim. Bu banyonun bir başka özelliği ise hemen şuradan gün ışığı alan bir penceresinin olması. Gayet geniş, gayet dekoratif ve size keyif verecek bir banyo olduğunu ben gözlemleyebiliyorum. Siz de galiba bana katılıyorsunuz. Ve böylelikle Premium Cave Suite kategoride odayı da kısaca anlatmış oldum. Her bir odanın farklı teras alanları, farklı iç büyüklükleri veya farklı mimarları olabiliyor. Ama tekrar diyorum, Agartha Cave Otel'de odaların ortak iki temel özelliği taş ve
mağara işçiliğiyle yapılmış olması. İkincisi ise tamamen yüksek konforlu malzemeler seçilmiş olması. Yani biz de tabii ki Agarte Cave Oteli misafirlerimize tavsiye ediyoruz. Kapadokya'da yerel bir ortamda, böyle rahatlatıcı bir ortamda, bir Kapadokyalı gibi, bir Avanoslu, Çavuşinli, bir Ürgüplü gibi konaklamak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz diyoruz. Ve aşağıda iletişim bilgileri kısmında sizleri arayabileceğiniz numaralarımızı, e-mail adresimizi bırakıyoruz. Hem sorularınızı hem de rezervasyonunuzu bu adreslerimizi kullanarak yaptırabilirsiniz. ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak, tatil ekibi olarak Agarte Cave Otel rezervasyonunuzu memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Bu konudaki tercihinizin bizim için çok değerli olduğunu söyleyelim ve keşfimize devam edelim. Reklamları da yapmış olduk. Devam edebiliriz. Efendim Agarte Cave'de 3. oda kategorisi benim en beğendiğim odadan bir tanesi. Queen isimli odayı gezeceğiz. Buradan merdivenden aşağı iniyoruz ama ben özellikle buradan başladım. Hani şey gibi düşünmeyin. Ya alt katlara mı iniyor gibi düşünmeyin. Şimdi tabii kod farkı olduğu için, eğimli bir arazide olduğu için birazdan göreceksiniz. Queen oda belki de en beğenilen odalardan birisi olarak 101 numaralı oda olarak sizleri bekliyor. Bakın hemen şöyle giriş yaparak başlıyorum. Şu telefonumu cebimden çıkartıp şuraya bırakalım. Kalabalık etmesin. Gayet geniş, gayet büyük bir oda. Şu anda gördüğümüz alan sadece oturma alanı. Taş mimariyle, tonozlu yapıyla hazırlanmış, şömineli, gayet güzel oturma grupları olan, yine doğal dekorasyon ve kullanım malzemeleri hazırlanmış, gayet güzel gün ışığı alan. Bakın merdivenden aşağı inmiştik ya, aslında yerden epey yüksekteyiz ve Çavuşin Kalesi'ni gören manzaraya sahip bir bölüm burası. Yine hem kalorifer sistemleri, hem klima sistemi, hem Wi-Fi sistemi mevcut. Ve bu alanı gösterdikten sonra hemen şuradan bir bölüm daha iniyorum. Nefes nefese kaldım biraz ama bakın ne kadar güzel bir yatak odası ve banyo bölümüne geldik. Şimdi aynen diğer odalarda olduğu gibi gayet büyük ve rahat bir yatak alanı. Hemen köşede hızlıca dönerek göstermek istiyorum. Dekoratif küvet tamamen tüf kayaları içerisine yerleştirilmiş. Yani bu küvet keyfinizi yaparken Kapadokya'yı hissedeceğiniz atmosferi en iyi sunan bölümlerden birisi olarak ifade edilebilir. Yine yatağın karşısında küçük bir sofa alanı var, dinlenme alanı var. Burada oturabilirsiniz. Yukarıda tabii atıştırmalıklarınızı sehpa üzerinde, şarabınızı, meyvenizi vesaire alabilir, şömine keyfi yapabilir. Burada da yine rahat bir şekilde bu kayalar içerisinde oyulmuş bölümde dinlenebilirsiniz ve uyuyabilirsiniz. Yine her tarafta göreceğimiz kalorifer petekleri. Şimdi dışarıdaki hava sıcaklığı çok düşük olunca onlar çok dikkatimi çekiyor tabii. Banyo içerisinde de devam ediyor. Burada da yine kayalar içerisinde oyulmuş ve o büyüyü hissedeceğiniz bir atmosferde geniş bir duş alanı var. Yine banyo lavabosu oldukça dekoratif. Avanos'taki çömlekçilerin hani o güzel dokunuşlarıyla hazırlanmış bir lavabo olduğunu da söyleyebilirim. Ben öyle hissettim. Öyle bir tahminde bulunuyorum. Şampuanlar, terlikler ve havlular da burada hazır bir halde sizleri bekliyor gördüğünüz gibi. Banyodan da tekrar yavaş yavaş çıkıyorum. Hızlı bir şekilde anlattım ama bakın boy aynası var burada. Gayet büyük bir boy aynası. Hem dekoratif küvete hem yatağa öyle bir derinlik katıyor buradan baktığınız zaman. Elbise askılığı bile hem çok doğal hem çok pratik. Gayet güzel. Yine diğer odalarda söylediğim gibi gözü rahatsız eden hiçbir şey yok. İçerinin doğal mimarisine, doğal atmosferine eşlik eden bir dekorasyon anlayışıyla hazırlanmış bir oda. Ve Queen odada da yine hem çay kahve ikramı hem kapsül kahve ikramı mevcut. Burada soğuk içecekler var minibarda. Az önce bahsettiğim gibi çay kahve ikramı, su ikramı ücretsiz olarak yapılıyor. Ama diğer minibar içindeki alkollü içeceklerle atıştırmalıklar da otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için ekstra olarak sunuluyor. Şömineniz aktif, dekoratif bir şömine değil. Yani siz akşam burada otururken şöminenizin yakılmasını isteyebilirsiniz. Tabii sürekli yanmasını arzu ederseniz ekstra bir ücret ödemeniz gerekebilir. Hani bazen misafirlerimiz gece boyunca odun atmak isteyebiliyor. O zaman da tabii bu işin maliyeti yükselebiliyor. Ama ilk aşamada akşam en azından burada bir şarap keyfi yaparken şöminenizi yakmanız için otel size bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle balayı çiftlerimiz için eşiyle beraber böyle keyifli bir ortamda Kapadokya mimarisinde bir atmosferle konaklamak isteyenler için Agarte Cave Otel'de rezervasyon ve tatil ekibini aramanız yeterli olacaktır. Bir ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Agarte Cave Otel rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz. Şimdi de restoranlarla ilgili bilgi vermek üzere turumuza devam edelim.
Şimdi de Agarte Cave Otel'in misafirlerine kahvaltı sunumlarını yaptığı restoran bölümündeyiz. Tabii anlayacağınız üzere yine tarihi bir mekandayız ve Kapadokya'nın o genel mimarisine uygun yüzlerce yıllık tüf kayaları içine oyulmuş bir restoran burası. Ve kahvaltı sunumları özellikle kış aylarında, soğuk havalarda, şu anda olduğu gibi karlı havalarda misafirler için burada hazırlanıyor. Eskiden de şapel olarak kullanılmış burası. Yani küçük bir kiliseymiş yüzyıllar önce diyelim. Şu anda misafirlerimiz Agarte Cave Otel'de konaklamalarını aldıklarında, rezervasyon yaptıklarında bizi arayarak o zaman kahvaltı dahil olarak zaten almış olacaksınız. Fiyatı dahil bir sunumla gördüğümüz kahvaltı menüsü sizler için hazırlanıyor olacak. Bu kahvaltı menüsünde peynir tabağı, söğüşler, zeytin çeşitleri, hamur işleri, ekmek çeşitleri ve sıcak olarak da sizin isteğinize bağlı şekilde sucuklu yumurtanız, omletiniz, haşlanmış yumurtanız da yine meyveler eşliğinde tabii ki çayınız, kahvenizle beraber sizlere sunuluyor olacak. Tekrar hatırlatmak isterim ki bu restoran bölümü yaz aylarında çok güzel balon manzaralarıyla, muhteşem bir vadi manzarasıyla teras kısmında sizlere sunuluyor. Kış aylarında burada sunuluyor. Akşam yemekleri için ise ayrı bir alternatif var. Onu da videomuzun devamında size göstereceğim diyelim. Ve Agarte Cave Otel'in bu büyülü restoranını, atmosferi gerçekten Kapadokya'yı hissettiren restoranı gösterdikten sonra keşfimize yavaş yavaş devam edelim. Agarte Cave Otel ile ilgili konaklamamıza fikir verecek oda örneklerini paylaşmaya gayret ettim. Tabii otelde 18 tane farklı mimaride, farklı büyüklükte odalar var. Hepsini burada paylaşmak çok mümkün değil ama zannediyorum size fikir verecek odaları paylaşmış oldum. Yine oda konseptine dahil olarak sunan kahvaltı sunumu ile ilgili kısa bir görüntü paylaştım. Bir de akşam yemeği ile ilgili Balaper restoranda ekstra olarak, alakart olarak alabileceğiniz, üstelik hafta sonlarında ve haftanın bazı günlerinde canlı müzik programlarının sunulduğu çok şık bir ortam var. Orayı da size göstermek istiyorum. Hemen otelle birkaç adım mesafede Balaper'e giriş yapıyoruz. İşte burası da Agarte Cave Otel'e hemen birkaç adım mesafede bulunan Balaper restoran. Aslında ayrı bir işletme. Tabii ki otelde oda kahvaltı konseptinde kahvaltı sunumlarınızı fiyata dahil olarak alabiliyorsunuz. Ama akşam saatlerinde Balaper'e gelerek bu şık ortamda birbirinden güzel lezzetli menülerden tadabilirsiniz. Dün akşam biz kuzu incik denedik. Muhteşemdi. Bunun yanı sıra yöresel lezzetleri var. Mesela testi kebabı burada yine tadabilirsiniz. Izgara çeşitleri var, salata çeşitleri var, güzel mezeleri var. Alkollü alkol çiçekler sipariş verebilirsiniz. Ve böyle güzel bir ortamda yine Çavuşin Kalesi'nin hani Kapadokya'nın güzel simgesel yapılarından birisi olarak gösterilen ve turistlerin uğrak noktası olan bir manzara eşliğinde burada akşam yemeğini de alabilirsiniz. Akşamları haftanın belli günlerinde, özellikle hafta sonları canlı müzik programları da yapılıyor. Biz akşam çektiğimiz görüntüleri tabii ki burada ekleyerek size Balaper'le ilgili fikir vermeye gayret ediyoruz. Yani özetle Agarte Cave Otel rezervasyonundan sonra konaklamanız sırasında akşam saatlerinde hiç başka yere gitmeden burada kış aylarında gayet sıcak bir ortamda, şık bir ortamda, yaz aylarında da terası da kullanarak yemeklerinizi alabileceğinizi göstermek istedik. Balaper'den kısa görüntülerle bu bölümü de sonlandırıyorum. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsen de azdır kaderim. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerim, mutluluktan. Efendim Agarte Cave videomuzun sonuna geldik. Kısa ve öz bir video oldu. Zannediyorum Kapadokya'ya gelmek isteyen misafirlerimiz Agarte Cave'i bu video eşliğinde değerlendireceklerdir. Tabii beklentiniz ölçüsünde bu değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Burası yerel mimaride, yöresel mimaride lüks ve konforlu odalar sunan, aynı zamanda konumu itibariyle balon uçuşlarında hava uygun olduğunda çok net bir şekilde balonları izleyebileceğiniz, gün batımı manzarasına hakim, Göreme'ye ve Avanos'a çok yakın mesafede, aynı zamanda gözden uzak, biraz sessiz, sakin konaklama yapabileceğiniz bir tesis olarak öne çıkıyor. Şık ve konforlu olanın yanı sıra Balaper restoranda yine şık ortamda alakart olarak sunulan menüleri hafta sonları canlı müzik eşliğinde sizi ağırlıyor ve Agarte Cave'de biraz dinlenme, biraz da balonları izleyerek, gün batımını izleyerek konaklamak isteyen misafirimize ortam sağlanıyor. Tabii şu anda kış mevsimi, böyle karlı ortamları seven misafirlerimiz için de gördüğünüz gibi sıcacık odaları ve az önce söylediğim gözden, gönülden ırak böyle sessiz, sakinlenmek isteyenler için gayet keyifli bir otel Agarte Cave. Aklınızda bulunsun diyelim. Burada rezervasyon yapmak isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Tatil ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Agarte Cave rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve bir başka keşif yoluna doğru hareket edelim. Bu arada Agarte Cave'e Nisan'la bir daha geleceğiz. Burayı böyle yeşiller içerisinde teraslarında salıncaklarıyla, minderleriyle bir kez daha görüntüleyeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağız. Aklınızda bulunsun. Takibe devam edin efendim. Görüşmek üzere.